Merhabalar. Bugün sizlere 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bu erkek bebek yeleğinin yapımını paylaşmak. Yeleğimiz için arkadaşlar toplamda bir yumaktan biraz fazla Alize Baby Best kullandım. Renk numarası 418 numara. Böyle laciverte yakın bir renk arkadaşlar. Benim çok sevdiğim renklerden bir tanesi. 5 adet düğme kullandım ve 3,5 numara şiş ile hazırlamış oldum. Küçük cep çalışmalarıyla aksesuar ettik. Yakamızdan başladık örmeye arkadaşlar. İlk önce yakamızı, daha sonra artırarak robamızı tamamladık ve beden kısmımıza geçtik. Boyu 31 santim, eni arkadaşlar 28 santim büyüklüğünde bir yelek çalışması oldu. Detaylı anlatımına başlayalım. Evet örgü severler, yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. Yeleğimiz için 3,5 numara şiş kullanacağım. Alize Baby Best ile hazırlayacağım arkadaşlar. Renk numaram benim 418, aynı tonlarda çalışmak isteyen arkadaşlar için. Ve yeleğimize 5 adet tahta düğme kullanacağız. Bunu da başında belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar ilk etapta yaka çalışması yaptım ben. Yaka çalışmamız için toplamda 66 ilmek şişime taktım. Bu 66 ilmeğimizi arka kısımdan, hatta şöyle ön kısmından sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 diş haroşa boyunda ördüm. Burası örgümün arka tarafı. Yakamızı şu şekilde devireceğimizden dolayı, dışa doğru şu şöyle duracağından dolayı ipim gördüğünüz gibi sol tarafta ve model kurulumuna bu kısımdan başlayacağım. 66 ilmeğimi 16 sıra ördükten sonra şimdi asıl ilmek sayısına ulaşmak istiyorum. Bunun için ilk etapta sağ yana 7 ilmek takıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi takıyorum ve diğer başa kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet, diğer başa kadar ördüm. Şimdi diğer başımız için de 7 ilmek şişime takıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bu 7'şer ilmeğimizi sağ ve sol tarafa taktık. Toplamda 80 ilmeğe ulaşmış olduk. 80 ilmeğimizi 4 diş haroşa boyunda örüp gelelim. Evet örgü severler, 4 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı tamamladık. Şimdi örgümüzün kurulumunu yapacağımız yere geldik. Aynı zamanda ilk ilikevimizi açacağımız kısımdayız. Her 12 diş haroşa arayla ilikevi açmaya devam edeceğiz ve ilkini 5. sıramızda örmeye başladığımızda açıyoruz. Baştan 3 ilmek haroşalarımı ördükten sonra şişime bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesmemi yapıyorum ve birinci ilikevimizi açmış oldum. Şimdi burayla birlikte 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Birinci yanımız için 15 ilmek haroşamı ördüm. Yanlarımız 15'er ilmekten oluşacak. Buraya bir gizli artırma yaptım. Ortada 2 ilmek haroşam var. Ördüm. Tekrar gizli artırma yaptım. Ve kol bedenime başlıyorum. Kolum için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 11 değil 10. 10 ilmek haroşamı ördüm. Bir adet gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum ve arka bedene başlıyorum. Arka bedenimiz 22 ilmekten oluşacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 22 ilmek haroşamı ördükten sonra bir adet gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum ve diğer kol bedenimizdeyiz. Kolumuz için 10 ilmek ayırmıştık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Ve diğer yanım için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 ilmeğimi ördüm. Şimdi ipim gördüğünüz gibi sol taraftayken örgümün ön yüzünde oluyorum arkadaşlar. Ama bunu karıştıranlar varsa bu kısma bir ilmek belirleyici takarak örgümüzün önünü ve arkasını daha rahat tespit etmiş olabilirler. Şimdi arka kısmımızda sadece bütün ilmeklerimizde, artırmalarımız da dahil olmak üzere haroşa ilmeklerden oluşuyorum ve her ön yüzde roba artırmalarımıza devam edeceğiz. Yeleğimiz için toplamda 18 kez artırma yapacağız arkadaşlar. Bunu da rahat sayabilmek için yine ilmek belirleyicimizi de takalım. Evet, örgümüzün tekrardan ön yüzüne geldim. İlmek belirleyicimi alıyorum arkadaşlar. Birinci ilki ve açtığım kısım aslında benim ilk artırmaya başladığım yer. Yine de bu kısma ilmek belirleyicimi takmak istiyorum ki gördüğünüz gibi hem örgümün ön yüzünü tespit etmek istiyorum. Burası ön yüzü. Hem de şu kısımdan itibaren artırma yapmaya başladık. Haroşalarımızı saydığımızda 18 olduğunda artırmalarımızı da bitirmiş olacağız. Şimdi ikinci sıramızı örüyoruz. İkinci sıramızı nasıl öreceğiz? Baştan bu kez kenarlar 15 başlamıştık. 16 ilmek örmemiz gerekiyor. Çünkü birer tane artırma yaptık. 2-3 sıra sonra zaten artırma yerlerimiz çok rahat kendini gösterecek. Saymamıza gerek kalmayacak arkadaşlar. İstiyorsanız yine ilmek belirleyicilerle artırma yapacağınız yerleri de tespit edebilirsiniz. Ama ben kalabalık çalışmamak için sayarak birkaç sıra ördükten sonra yerler belli oluyor ve artıracağım yerleri rahat görebiliyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bakın şu an 16. ilmeğimi ördüğüme göre burası benim artırma yapmam gereken yer. Bir adet gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum ve tekrardan gizli artırmamı yapıyorum. Şimdi kollarımız 10 ilmekle başlamıştık. Bu sıramızda 12 ilmeğe çıktı. Sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğe çıktığına göre tekrar gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Arka bedenimiz 22 idi. 24 ilmeğe çıkmış oldu bu sıramızda. Sayıyorum şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Şimdi tekrardan gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum.
12 ilmek kol boyumu örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12. Gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek haroşamı örüyorum. Yeniden gizli artırmamı yapıyorum. Ve kalan 16 ilmeğimi örerek başa kadar geliyorum. Arka tarafa döndüğümde bütün ilmekleri yine haroşa tekniğim ile örüyorum. Evet örgü severler, yeniden 3. artırma sıramıza başlıyoruz. 3. artırma sıramız ise yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Bu kez 3. artırma sıramızda olduğumuza göre artırma yerimiz 17 ilmekten oluşacak. Ön ilmeklerimiz 17. İlmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek orta haroşa ilmeklerimi ördükten sonra yeniden artırmamı yaptım. Kollarımızı 10 ile başlamıştık. Bir sonraki sıra 12. Şu an 14'e çıktı. 14 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yeniden gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek ara ilmeklerimi ördükten sonra gizli artırmamı yapıyorum. Arka ilmek sayım 26'ya ulaştı. 26 ilmek haroşamı örüyorum. ...26 ilmek arka bedenimi ördükten sonra yeniden gizli artırmamı yapıyorum. 2 ilmek ara haroşalarımı örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Ve diğer kol bedenimdeyim. ...14 ilmeğimi ördükten sonra gizli artırdım. 2 ilmek haroşa, gizli artırdım ve 17 ilmek kalan haroşalarımı örerek tekrar sıramın başına gelmiş oluyorum. Şimdi 4. artırma sıramıza başlayacağız ve bu şekilde 18 sıra aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz her ön yüzde. Arka yüzde ise ilmeklerimizi sadece haroşa tekniğiyle örüyoruz. Bakın şöyle bir açılım yaptığımda aslında artırma yerlerim gayet rahat ve net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Birkaç sıra sonra bu daha da netleşecek arkadaşlar. Kafası karışan arkadaşlar yine sermeye bir müddet daha devam edebilirler. Gördüğünüz gibi. Ve yakamızı en son oluşumdan sonra şu şekilde yaka çalışması yapacağımız için yakamız böyle duracak arkadaşlar. Onun için 66 ilmeğimizi 16 sıra fazladan örmüş olduk. Örgümün tekrar arka tarafına dönüyorum. Şimdi 17 oldu. 18 olacak önler. Kolum 14'tü. 16'ya çıkacak bu sıra. Arka kısmımız 26 idi. 28'e çıkacak bu sıra. Ve yine diğer kolumuzda 16 ve 17 olarak bu sıramızı da tamamlayacağız ve her seferinde bu şekilde artırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örgümüzde şu an 18 ilmek, yani 18 sıra artırmamızı yaptık. Şimdi kollarımızı ayıracağımız kısma geldik. Şöyle kısaca bir özetleme yapalım arkadaşlar. Kameramı da şöyle biraz yaklaştırayım net görünmesi için. Toplamda 80 ilmekle örgümüzü başlamıştık. Bu 80 ilmeğin 22 ilmeğini arka bedenimiz için ayırdık.
Kollarımız için 10'ar ilmek kullandık biliyorsunuz. Ve ön bedenimiz için 15 sağda 15 solda ilmeklerimizi kullandık. Ve 7'şer ilmeği, bu 15 ilmeği 7'şer ilmeği ise haroşalarımızdan oluştu. Artırma ilmeklerimiz, ajur ortalarımız ise 2'şer ilmekten oluşmuştu ve 80 ilmeğimizi bu şekilde dağıtmıştık. Şimdi 18 artırmadan sonra arkadaşlar bu 15 ilmeğimiz toplamda 33 ilmeğe ulaşmış oldu. Kollarımız ise 18 arttırmadan sonra 18 sağda 18, 10 da ortada 46 ilmeğe ulaşmış oldu. Ve arka bedenimiz ise 58 ilmeğe ulaşmış oldu. Ve toplamda şu an şişimde 224 ilmek mevcut arkadaşlar. 18 sıra artırmadan sonra. Şimdi buradaki 2'şer tane ortada haroşalarımız var. Bu 2 ilmeğimizin bir tanesi ön bedene ayıracağız. 34 ilmek edecek. Diğer tanesini ise kollarımız için kullanacağız ve kollarımız 48 ilmek edecek. Arkamız ise 60 ilmeğe ulaşmış olacak. Bu birer ilmeği kaydırdıktan sonra ve 224 ilmeğimizi şu an ayırarak tekrardan beden kısmına kollarımızı düzenleyip beden kısmına geçiş yapacağız arkadaşlar. Tabi bu benim artırma ilmeklerimden sonra elde etmiş olduğum sayılar. Siz bu artırmayı 18 değil 20 sıra yapabilirsiniz veya daha küçük çalışacak arkadaşlar 16 sıra yapabilir. Buna göre elinizdeki ilmek sayıları da değişecektir. Şimdi bu sırada haroşa olarak devam ediyorum örgüme. Beden kısmının ayarlamalarını yapmadan önce ilk önce kollarımı ayırmak istiyorum. Bunun için 2 ilmeklik ortadaki ajur ortasındaki haroşalarıma gelene kadar 33 ilmeğimi örüyorum. Bakın ajurumun ortasına geldiğim bir ilmeği daha örgümün ön kısmına ayırmış oldum. Böylelikle örgümün ön yüzü 36 ilmekten oluşmuş oldu. Şimdi kollarımıza başlıyorum. Kollarımız 46 idi. 2'şer ilmek, bir ilmek sağdan bir ilmek soldan alacağız. Aslında 48 ilmek olacak. Ve bu 48 ilmeği 2 sıra fazla öreceğim arkadaşlar. Kolumuz belli olsun diye. Şimdi bu ilmeğimizin 2 ilmeğimizin birini sağa verdim. Birinden başlıyorum. Hatta burayı kafanız karışmasın diye ilmek belirleyicimizi de alalım. İlmek belirleyicimi takayım. Haroşalarımı, sadece kol haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Diğer 2 ilmeğimi örene kadar. Evet, kol ilmeklerimi ördüm arkadaşlar. İpimizde küçük bir evet, bir ilmeğimi daha dahil ediyorum. Yine ilmek belirleyicimi takıyorum ve kolum için 48 ilmek ördüm. Şimdi ipimi arkaya alarak bu 48 ilmeği tekrar örüyorum. Bu birinci sıram oldu. İkinci sırada aynı şekilde kollarımı öreceğim. Üçüncü sıraya döndüğümde keseceğim. Kollarımın biraz belirgin durmasını istiyorum arkadaşlar. Tabii bu kolları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 5 diş haroşa, 4 diş haroşa. Ama ben hafif bir belirginlik istiyorum bu yeleğim için. Ondan dolayı 2 sıra öreceğim. Üçüncüsünü de keseceğim. Bu birincisi oldu. Evet, 2 kez dönüşümü yaptım. Üçüncü kısımdayım arkadaşlar. Artık ilmek belirleyicime ihtiyacım yok. Çıkarıyorum. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek haroşa tekniğimle yeniden örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak koldaki ilmeklerimi kesiyorum. Toplamda 48 ilmeğimi.
Evet, kolumuzu gördüğünüz gibi ayırdım arkadaşlar örgümde. Şimdi aşağı doğru bir 2 sıralık birleştirme yapmam gerekiyor. 2 sıra fazladan ördüm çünkü biliyorsunuz kollarımı. Şimdi ilk yuvanın içerisinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bir sık iğne yaptım. Şimdi ikinci kata iniyorum. Bir aşağı katımıza iniyorum. Yine şu dönüşümün içerisinden şişimi geçirdim ve bakıyorum bir aşağı kat için şu kısımdan geçirmem gerekiyor ve tekrar bir sık iğne yaptım. Bunu üçüncü kez tekrarlıyorum. Ve şimdi arka bedenime geçmem için bu şişimi şu kısma takmak istiyorum ilmeğimi arkadaşlar. Çünkü kol altında artırma yapacağım. Bundan dolayı şişim ipim kendimden taraftayken şu en son yuvanın içerisine de ipimi yönlendirerek bir sık iğne yapıyorum. Şişime takıyorum. Bakın şöyle ipimizi arka tarafa atarak. Kol altındaki geçişimizi yaptık ve şimdi burada şu alttaki yuvalarımıza batarak artırma yapmam lazım. Şimdi birinci artırmam bu şu kısmım, gördüğünüz gibi birleştirdiğim aşağı doğru ipimi yürüttüğüm artırmam. Şimdi bu arka bedene başlamadan önceki ilk boşluğun içerisinden bir ilmek çıkarıyorum ve bu ilmeğimiz benim şişimde kalacak. Böylelikle birincisi şu birleştirme ilmeğimiz, birincisi de artırma ilmeğimiz. 2 ilmek artırmış oldum. Şimdi diğer kolum için de aynı çalışmayı yaparak son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Başa kadar şimdi gidiyorum ve diğer kolumu da yapacağım ve tekrardan dönüşte şu en öndeki başa geleceğim. Bir sonraki sıra yeni bir model kurulumu yapacağız çünkü sizlerle arkadaşlar. Haroşamızın da son sırasını oluşturuyoruz aynı zamanda. Evet, kollarımızı belirginleştirdik ve robamızdan ayırt ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakamızı da bu şekilde düzenlemiştik. Artık beden çalışmasına başlayabiliriz. Yeterli uzunlukta ve yeterli ölçülerde bir yaş için hazırlığımızı yaptık. Örgümüzün buradan sonrası için şöyle bir detayımı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Haroşa ve düz örgülerden oluşacak bir beden çalışması yapacağız. Yalnız söylediğim şeylere dikkat etmeniz daha önemli. Çünkü örgü tekniklerimiz farklı olabilir. Ama sonuç aynı olacaktır sizler ve bizim açımızdan. Sonra yorumlarda çok fazla işte ben yaptım olmadı veya sizinkiyle benim tekniğim çok farklı, aynı sonuca ulaşamadım gibi yorumlar geliyor. Dediğim gibi benim gibi yapmak yerine söylediğim kendi tekniğinize göre söylediğim şeylere dikkat etmeniz daha önemli. Yoksa çok kolay bir model, tamamen haroşa, düz ve ters örgülerden oluşacak bir çalışma yapacağız. Şimdi kenar ilmeklerimiz tabii ki 7'şer ilmekten oluşacak. 5, 6, 7. 3, 6, 7 kenar patlarımız için. İlk ilmeğim düz arkadaşlar. Arada 1, 2, 3 adet haroşa ördüm. Ön yüze bu ilmeklerim 3 ilmeğim haroşa düşecek. Tekniğiniz ne olursa olsun. Ve takip eden bir ilmeğim düz ilmek olarak önde görünecek. Yani 3 ilmek haroşa, 1 ilmek düz. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek düz. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek düz. Ben haroşaları şu şekilde alttan alarak örüyorum arkadaşlar. Arkada da bu 3 haroşa için aynı işlemi uyguluyorum. Düz ilmekleri ise ipimi bu şekilde üstten dolayarak örüyorum. 3 haroşa, 1 düz. 3 ilmek haroşa, 1 ilmek düz. Bir, iki,
3 haroşa, 1 düz. 1 2 3 1 düz. 1 2 3 1 düz. Evet arkadaşlar, en son başa kadar ördüm. Gördüğünüz gibi burada 3 haroşamı ördüm. Şimdi bir düzümü örüyorum ve geriye kalan 7 tane haroşam kaldı. Tam denk geldi. Kenar patım için 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlamış oldum. Örüntümüz 3 haroşa 1 düzden oluştu. İlmek sayınızı buna göre ayarlamanız gerekiyor hesaplayarak arkadaşlar. Şimdi tekrardan dönüyorum. 2 3 4 5 6 3 6 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bir ilmek düz ördüklerimi arka yüzde ters örmem gerekiyor. Bir ilmek ters, 3 ilmeğimi yine haroşa tekniğimle. Bir ters, 3 haroşa. Bir ters, bu terslerim ön yüzde düz ördüklerim. 3 haroşa. Bir ters, 3 haroşa. Bir ters, 3 haroşa. Arka yüzden de örgümüzü tamamlayalım. İkinci sıramızda örgümüzün püf noktasını değiştireceğiz. Bakın tersleri ben ipim kendimdeyken şişimi bu şekilde dolayarak örüyorum. Haroşalarımı ise yine alttan dolayarak örüyorum. Ama bu dediğim gibi sizin tekniğiniz hiç ne olduğu hiç fark etmez. Lütfen kendi tekniğinize göre 3 haroşayı nasıl örüyorsanız bu şekilde, ters ve düz örgüyü nasıl örüyorsanız bu şekilde örmeniz gerekiyor sağlıklı bir sonuca ulaşabilmeniz için. En son örüntümüzün de 7 ilmek yan pat haroşasını örerek tamamlamış oldum. Şimdi örgümüzün ikinci basamağına başlarken bundan sonra örgümüzü ilk defa kurulum yaparken bu şekilde yaptık. Şimdi örgümüzü nasıl öreceğiz? Ufak bir püf noktası var. Çünkü düz örgüler arkadaşlar 2 sıradan oluşuyor. Haroşalarımız bir sıradan. Yani bir sıra dönüş, bir sıra gidiş, bir sıra dönüşten bir haroşa elde edebiliyoruz. Gidiş ve dönüşlerde ise 2 sıradan oluşacak düz örgü elde ediyoruz. Teknik bu mantığı bu şekilde olduğu için düz örgülerimiz daha belirgin düşecektir. Bunu engellemek için haroşa ile aynı hizada ve aynı düzgünlükte durması için arkadaşlar ufak bir tekniğimiz var. 3 6 7. Bakın burada bir düz örgüm var arkadaşlar. Artık ön yüzden düz örgüleri örmek yerine örmeden sol şişime alıyorum. Gördüğünüz gibi sadece haroşalarımı örüyorum. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Düz örgüme geldim. Gördüğünüz gibi sağ şişime aldım. 3 haroşayı örüyorum. Örmeden sağ şişimi aldım. 3 haroşamı örüyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum ki bunu yapmamdaki amaç sadece düzgün bir şekilde düz örgü oluşturmak. Birkaç sıra sonra belirgin olacaktır. Ama arkaya döndüğümde bu düz örgüleri mutlaka ters örgü olarak öreceğim arkadaşlar. Ters olarak öreceğiz. Düz olarak örmeden alacağız. Ve bundan sonra örgümüz hep bu mantıkla devam edecek. 3 haroşa 1 düz örgüyü örmeden alacağız. 3 haroşa 1 boş şeklinde ifade edelim. 1 boş alıyorum. Arka yüzde bu boş aldığım ilmekleri mutlaka ters öreceğim. Evet örgü severler. Döndük arkaya. 7 ilmek haroşamız 4 5 6 7. Şimdi bu bir tane düzümüzü boş almıştık ön yüzden. Arka yüzde mutlaka terslerimizi örüyoruz. 3 haroşa 1 ters. 3 haroşa
bir ters, 3 haroşa, bir ters. Böylelikle bakın gördüğünüz gibi düzlerimiz çok belirgin oldu. Haroşalarımız ara ilmeklerde kaldı. Bu da örgümüzün desenini verecek. Düzleri bu şekilde örmemizdeki sebep ise dediğim gibi çok kabarık durmadan düzgün bir şekilde haroşayla aynı düzgünlükte durmasını sağlamak. Birkaç sıra daha devam ettiğimizde örgümüzün net modeli ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Erkek bebek yeleği olduğu için modelimiz bundan ibaret ve çok kolay bir çalışma. Yeterli boy uzunluğuna gelene kadar bu çalışmayı devam edeceğiz ve 5 dişten oluşacak şekilde lastik çalışmasını yaparak sonlandıracağız. Ve küçük bir cepken, yani cep görüntüsü vereceğiz göğüs kısmına. En son olarak örgümüzü tamamlayacağız. Şimdi bu örüntüye devam etmek istiyorum. Örgüm bitene kadar 3 haroşa, 1 düz ve arka yüzden de 3 haroşa, 1 ters şeklinde. Evet örgü severler, yeleğimizi tamamladık. Şimdi robadaki çalışmamızı bitirdikten sonra beden kısmındaki model kurulumunu oluşturduk. Modelimiz bir düz 3 haroşa ilmeklerden oluştu ve bunu toplamda 5. ilkevimiz açtıktan 2 sıra daha fazla ördük ve boyunu oluşturduk. Boyumuz şu an 31 santim. Ama yine de haroşa boyunu sayacağım sizler için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 haroşa boyunda ördüm. Tabi daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlar bunu 34-35'e kadar çıkarabilirler. Bu boyutta şu an 31 santime ulaşmış oldum. Düğmelerimi diktim. 5 adet. Şimdi küçük bir cepken çalışması yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu kısımlarda aksesuar görüntüsü olması için. Evet arkadaşlar, şimdi burada cepken çalışması yapmak için 7 ilmek haroşam, 1 ilmek düzüm, 3 ilmek haroşam ve gördüğünüz gibi 3. ilmek haroşamın ilk ilmeğini alıyorum. Bir tane düz ilmeğimi alıyorum. Şimdi 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şuradaki 13. ilmeği alınca bakmak istiyorum. 13 ve bir tane de şu düzümün üstüne alırsam daha düzgün duracak galiba. 14 ilmeği aldım. Şöyle bir V şeklinde cepken çalışması yapacağım. Çünkü dönüyorum örgümde. Şimdi bu 14 ilmeği takıyorum. Haroşa olarak örüyorum. Dönüyorum örgümde. Şişimi tekrar arkaya atıyorum. Başa kadar yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi baştaki ilk ilmeğimi düğüm ile sabitliyorum. Tekrar dönüyorum. Evet, 2 diş oluştu. Haroşamız, artık kesmeleri başlayabilirim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ve 3. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum.
Ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi haroşa örüyorum. 2 ve 3'ü kesiyorum. Son ilmeğimi haroşa olarak alıyorum. Birinci kesmemi yapmış oldum. Dönüyorum örgümün arka kısmına. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Her ön yüze döndüğümüzde baştan ve sondan birer adet eksiltme yapacağız. Böylelikle V şeklini alacak cepimiz arkadaşlar. Cep görünümü yapıyoruz burada. Yine gördüğünüz gibi 2 ve 3'ü birlikte alarak kestim. Son 3 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 2 ve 3'ü kestim. Son ilmeğim. Tekrar dönüyorum. Ön yüze yeniden döndüm. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, eksilterek devam ettik örgümüze. Şimdi yine 2 ilmeğimi birlikte aldım. Bu kez arada öreceğim, herhangi bir ilmek kalmadı. Yine 2 ilmeğimi birlikte aldım. Son ilmeğimi aldım. Tekrar dönüyorum. 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi de haroşa olarak ördüm yeniden. Ve tekrardan ilk ilmeğimi aldım. Ortada 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ve son 3 ilmeğim kalmış oldu. Şöyle bir görünümüne bakalım. Evet, şöyle bir cep çalışması yapmış olduk. Şu ipimizin katı açılmış. Bu ipimizin katını düzeltelim. Yine haroşalarımı örüyorum. Bu son haroşa sıramdı. Tekrar öne dönüyorum örgümde. Artık 3 ilmeği birlikte toplayarak görünümümüzü kapatacağız. Onun için kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi alarak kestim. Arkadaki ilmeğimi de üzerinden atlattım. Ve şu şekilde kapanışımızı yapmış olduk. Biraz ipimizi uzunca keselim. Sonra gizleme çalışması yapalım. Birincisini yaptım. Şimdi ikincisini yapacağım arkadaşlar. Burada başlarken ne yapmıştık? Hemen o şekilde sayalım. Bir düz ilmekten sonra 3 adet haroşamızın üçüncüsünden itibaren saydık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani şu düzümüzün bittiği kısımdan başlayarak 14 ilmek almam gerekiyor. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aynı işlemi şimdi dönüyorum. Bu kısım için de yapıyorum buradaki çalışmamı. Evet örgü severler, küçük üçgen cep çalışmamızı da göğüs kısmında aksesuar olarak yapmış olduk. İstiyorsanız buraya birer tane de düğme ile de yine aksesuar çalışması yapabilirsiniz. Yeleğimizi tamamladık. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.